Merhaba Başaklar, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu Eylül sizin için bir yeniden doğuş ayı, güneşin yükselenizde parlamasıyla birlikte kendinizi daha görünür, enerjik ve odaklı hissedebilirsiniz. Ama aynı zamanda ay düğümleriyle sert açı yapan bir yay ayı, sizi geçmişin ağırlıkları ve geleceğin vaadi arasında bir iç hesaplaşmaya zorluyor. Üstelik Uranüs, kariyer alanınızda duran, hayat yönünüz, mesleğiniz ya da toplumsal kimliğiniz radikal şekilde değişebilir. Çek odasınız efendim. Gelin Eylül ayı giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Güneş Başak Burcu'nda, ışık üzerinizde kendinizi ortaya koyma, yeni başlangıçlar yapma, dış görünüşünüzü değiştirme, sağlığınıza yatırım yapma zamanı. Bu dönem ben kimim, neye hizmet ediyorum sorusunu sıkça sorabilirsiniz. Öz disiplininiz artarken detaycılığınız da yükselir, ancak mükemmelliyetçilikle kendinizi hırpalamamaya dikkat edin. Kendinize sadık olun, başkalarının beklentisine değil. Ay Yay burcunda, ay düğümleriyle kare açıda. Bu güçlü kare açı ev kariyer ekseninde duygusal gerilimler yaratabilir. Aile, yuva, kökler, duygusal aidiyet temalarında yüzleşme zamanı. Bir yanda eski düzen, alışkanlıklar ve geçmiş bağlılıklar, diğer yanda ise ruhunun büyümek için ihtiyaç duyduğu yeni yön. Geçmişe teşekkür edin, geleceğe adım atın. Merkür ise Aslan Burcu'nda retro Kiron'la üçgen açıda. Merkür 12. evdeyken iç sesi çok güçlü çalışır ama zihinsel dağınıklık da olabilir. Meditasyon, içe çekilme, gizli konular, bilinçaltı çalışmaları için çok elverişli. Retro Kiron'la üçgen açı eski travmaların içten içe nasıl değer sisteminizi şekillendirdiğini fark edebilirsiniz. Özellikle başkalarıyla olan derin bağlarınızda şifalanma fırsatı da getirir. Mars ise Terazi burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le kare açıda. Maddi konular, özdeğer harcamalar gündemde olacak. Para kazanmak için daha fazla efor harcayabilirsiniz. Ancak bu süreçte sosyal çevre, arkadaşlıklar ya da gelecek hedeflerinizle aranızda gerilimler olabilir. Para mı, vizyon mu sorusu sizi zorlayabilir. Anahtar kelime kendinize yatırım yapın gösterişe değil olacak burada. Satürn ve Neptün Koç burcunda retro hareketteler. Bu yerleşim çok derin. Satürn retrosu sizi başkalarıyla olan finansal ya da duygusal bağlarınızda sınava sokuyor. Neptün retrosu artık geçerli olmayan fantazileri, idealleştirilmiş bağları yıkabilir. Psikolojik dönüşüm, krizlerin ardından gelen şifalanma ve ruhsal derinleşme mümkün. Uranüs ise İkizler Burcu'nda duran halde, Uranüs kariyer alanınızda durağanlaşıyor. Bu ani bir yön değişikliğinin kapıldı olduğunu gösterir. Mevcut meslek ya da sosyal statü artık size hizmet etmiyor olabilir. Bu ay bu ifadeler tetiklenebilir. Radikal kararlar, beklenmedik gelişmeler, özgürlük ihtiyacı artabilir. Yolunuz değişebilir ama misyonunuzu kaybetmeyin. Bir de güzel uçurtma açı kalıbı var gökyüzünde. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümü arasında. Bu yapı sizi kişisel sınırlarınızı aşmaya ve ruhsal ortaklıklar kurmaya çağırıyor. Kuzey ay düğümü balık ruh eşleri, kadersel işbirlikleri, duygusal teslimiyet temalarını ön plana çıkarıyor. Jüpiter 11. evde geleceğe dair umutlar, dostluklar ve ideallerinizi destekliyor. Lilith ise 3. evde söylemek isteyip sustuklarınız artık dışarı çıkmak istiyor. Güney ay düğümü de 1. evde artık sadece analiz eden değil, ruhunu ortaya koyan biri olma zamanı. Kontrolü bırakın, akışla birlikte büyüyün. Plüton Kova'da retro, Uranüs'le üçgen açıda. 6. evinizdeki Plüton günlük düzeninizde ve iş ortamınızda derin bağları değiştirir, dönüştürür. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmalı. İş ortamınızda güç savaşlarına girmemelisiniz. Uranüs'te olan üçgen açı kariyerinizde devrimsel adımlar atmanıza destek veriyor. Eylül ayı boyunca kendinizi yeniden tanımlama,
ihtiyacı içinde olacaksınız. Güneş sizden yana parlamaya cesaret edin. Aile ve kariyer dengesini sağlamanız gerekecek. Her şeyin bir zamanı var. Maddi kararlarda temkinli olun. Harcamalarınız sizi tanımlamaz. İçsel sesinize kulak verin. Bilinçaltınız size mesaj veriyor. İlişkilerde teslimiyeti öğrenin. Güç değil, uyum kazandırır. Mesleki radikal dönüşümlere de açık olun. Eski kalıplardan özgürleşme zamanı olabilir. Eylül ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgili Başaklar, Eylül ayı sizin için hem zihin hem de ruh açısından oldukça güçlü ve kaderi dönüştüren etkiler taşıyor. Bu dönem hayat sahnesine bizzat çıkıyor ve kendi gücünüzü yeniden tanımlıyorsunuz. 5 Eylül'de Mars'la Jüpiter arasında oluşan kare açı özellikle ilişkiler ve uzak hedefleriniz arasında bir baskı yaratabilir. Bir ortaklık, evlilik, anlaşma ya da yasal bir konu sizi harekete geçmeye zorlarken aynı anda yurt dışı, eğitim ya da inanç sistemlerinizle ilgili bir baskı da hissedebilirsiniz. İlişkilerde dürtüsel çıkışlara dikkat edin. Aynı gün Merkür ile Retro Uranüs arasında oluşan kare açı zihninizi adeta kıvılcımlarla doldurabilir. Hayat felsefenizi sorgularken geçmişte bastırdığınız bir fikri ya da yarım kalmış bir eğitim sürecini yeniden gündeme getirebilir. Bu açı aynı zamanda sıra dışı bir yolculuk fikri ya da ani bir akademik karar anlamına da gelebilir. Eski düşünce kalıplarınızı kırıyor bu açı. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen bir ay tutulması var. Sizin ilişkiler evinizi etkiliyor. Bu tutulma bir ilişkinin sonlanması, bir ortaklığın dönüşmesi ya da önemli bir yüzleşme getirebilir. Eğer bir ilişkinin içindeyseniz artık sürdürülebilir olmayan yapılar görünür hale gelir. Yeni bir hayatınıza girebilir ya da bir geçmiş bağ tamamen kapanabilir. Duygusal olarak bırakmak sizi iyileştirecektir. 13 Eylül'de burcunuzda Güneş ve Merkür'ün kavuşması var ve Güney ay düğümü ile aynı hizaya gelmeleri sizin için kadim bir zihinsel çözülme anlamına geliyor. Artık sizi tanımlamayan düşünceleri bırakıyorsunuz. Bu gökyüzü ben kimim, neye hizmet ediyorum ve neyle vedalaşmalıyım sorularına net cevaplar bulmanızı sağlayacaktır. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni ve uçurtmak açı kalıbı ilişkiler, kariyer, inançlar ve sizin benliğiniz arasında adeta kozmik bir senkronizasyon kuruyor. Doğru kişilerle bir araya gelebilir, geçmişin yüklerinden arınabilir, ruhsal olarak derin bir şifa yaşayabilirsiniz. Özellikle dua, namaz, meditasyon ve ruhsal çalışmalar sizi adeta yenileyebilir. 16 Eylül'de Ay ile Jüpiter'in kavuşumu var. Uzaklarla bağlantılı işlerde şans ve destek getiriyor. Eğitim, seyahat, yurt dışı planları ya da hukuki süreçler açısından olumlu gelişmeler yaşanabilir. Aynı gün Güneş'in yaptığı sekstil açı bu ilerlemeyi destekliyor. Bir kapı aralanıyor. Yeter ki siz o kapıdan geçmeye istekli olun. 18 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle odağınız finansal konulara ve özdeğer alanınıza kayıyor. Ancak Retro Satürn ve Neptün'le kurduğu karşıtlık ilişkilere ya da ortak kazançlara dair belirsizlikleri gündeme getirebilir. Harcamalarınıza dikkat edin. Özellikle ilişki içindeki para paylaşımı bugünlerde karmaşık hale gelebilir. Sevgili Başaklar, bu Eylül ayının ilk yarısı gökyüzü sizden istediği çok net. Artık eski zihinsel kalıplarınızı geride bırakın. Kendinizi geçmiş kimliklerinizle tanımlamaktan vazgeçin. Şimdi kendi merkezinizden doğma zamanı. Sessizlikte gelen yanıtları küçümsemeyin. Çünkü bu dönem sizi yeniden inşa ediyor olacak. Eylül ayının ikinci yarısı sizin için çok önemli. Çünkü hem burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşiyor hem de gökyüzü sizi hayatınızın yönünü kökten değiştirecek farkındalıklarla buluşturuyor.
19 Eylül'de oluşan iki ayrı uçurtma açı kalıbı var gökyüzünde. Sizi kadersel anlamda iki büyük temada dönüşüme çağırıyor. Birincisi ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve kişisel gelişiminizle ilgili. Özellikle Jüpiter'in balıktaki kuzey ay düğümü ve burcunuzdaki güney ay düğümü ile oluşturduğu yapı, geçmişte bırakmanız gereken bazı ilişki dinamiklerine dikkat çekiyor. İkincisi ise zihinsel bakış açınızı, inançlarınızı, iletişim kalıplarınızı sarsacak türde. Merkür, Uranüs, Plüto ve Neptün arasındaki bu uçurtma kalıbı düşüncelerini değiştir, hayatın değişsin diyor adeta. Aynı gün gerçekleşecek olan yot açı kalıbı, ki Tanrı'nın parmağı da deniyor buna, biliyorsunuz, burcunuzdaki Venüs'ü tetikliyor. Mars ve Venüs'ün retro Satürn'e yaptığı 150'lik açılar ilişkilerde sorumluluk, sabır ve özveri temalarını gündeme taşıyor. Belki de sevdiğiniz birine yeterince iyi gelmek için çabalıyorsunuz ama bu çaba sizi kendinizden uzaklaştırıyor olabilir. Bir denge kurmanız gerekiyor. 21 Eylül'de burcunuzda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması var. 29 derece analitik derecede. Bu tutulma ben kimim, ne istiyorum, nasıl görünmek istiyorum sorularının cevabını netleştirmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor. Ancak bu tutulma aynı anda retro Satürn ve Neptün'e karşıt açı yaptığı için ilişkilerde hayal kırıklıkları ya da karmaşalar yaşanabilir. Özellikle evli ya da ciddi ilişkisi olanlar için büyük bir gerçeklik testi de olabilir. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle odağınız finansal konulara kayıyor. Gelir gider dengesi, harcamalar ve özdeğer duygusu gündeminize oturuyor. Ancak Neptün ve Satürn karşıtlığı burada da devrede. Partneriniz ya da iş ortaklıklarınızla olan maddi ilişkilerinizde şeffaflık şart. Belirsizliklerden uzak durun. Mars'ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte iletişim trafiğiniz de hızlanıyor. Kardeşler, ilişkiler, yakın çevre bağlantılarınız, eğitsel konular veya kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Ancak Mars burada keskin sözler, tartışmalar ve kontrol arzusu getirebilir. Düşünmeden konuşmak kalp kırabilir. 23 Eylül'de yeniden bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu yapı sizin ilişki ekseninizde çalışıyor. Uranüs, Plüto, Güneş ve Neptün'ün oluşturduğu bu göksel yapı kadersel işbirlikleri, beklenmedik tanışmalar veya önemli kararlar getirebilir. Özellikle evlilik, boşanma, ortaklık kurma gibi alanlarda ciddi adımlar gündeme gelebilir. Aynı gün gerçekleşecek olan diğer bir yot açı kalıbı, dediğim gibi Tanrı'nın parmağı, Mars'ın Akrep'teki pozisyonunu Uranüs ve Neptün'le zorluyor. Bir karar vermeye çalışıyorsunuz ancak mantığınız başka, sezgileriniz başka bir şey söylüyor olabilir. Özellikle yazışmalarda, sözleşmelerde dikkatli olun. 24 Eylül'de Mars'la Plüto arasında oluşan bir kare açı var. Sert bir açı bu. Yakın çevre ve kariyer alanlarınız arasında sert bir gerilime işaret ediyor. Özellikle iş ortamında iletişim dili çok hassas hale gelebilir. Patron, yönetici ya da aile büyükleriyle sözlü tartışmalara dikkat edin. 29 Eylül'de Güneş Ay karesi var. Sizin gelir gider dengenizle duygusal ihtiyaçlarınız arasında bir çatışmaya işaret ediyor. Aynı gün gerçekleşen Jüpiter Merkür karesi ise özellikle finansal konularda fazla iyimser ya da aceleci davranmamanız gerektiğini söylüyor. Harcamalar kontrolden çıkabilir. Dolandırıcılıklara daha dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse ki Uranüs, Neptün ve Plüton'un gökyüzündeki destekleyici açıları bu zorlayıcı sürecin arka planında ruhsal bir güç, karmik bir destek ve içsel bir bilgelik taşıyor. Şimdiye kadar öğrendiklerinizin meyvelerini toplamaya hazırlanıyorsunuz. Sevgili Başaklar, Eylül ayı sizin için yeniden doğma zamanı. Kimliğinizi, ilişkilerinizi, hayattan beklentilerinizi baştan yapılandırma fırsatıyla karşı karşıyasınız. Sizi zorlayan her olay aslında sizi özünüze daha çok yaklaştırmak için yaşanıyor. Cesurca, kararlılıkla ve kalbinizi dinleyerek ilerleyin efendim. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.